Her şey 1492'de Kristof Kolomb'un Amerika kıtasına ayak basmasıyla başladı. Avrupalılar için bu yeni bir dünyaydı, ancak bu topraklar Algonkiler, Cherokee'ler, Navajo, Pueblo gibi yüzlerce yerli halkın binlerce yıllık eviydi. Her birinin kendine özgü dilleri, kültürleri ve gelenekleri vardı. Avrupalılar başlangıçta yerli halklarla ticaret yapsa da kısa sürede egemenlik hırsı ağır basmıştı. Dostane olan ilişkiler, hastalıklar, açlık, aldatmacalar ve katliamlar sinsice bir sömürüye dönüştü. Tarihçilere göre 15. yüzyılda 50 ila 100 milyon olan yerli nüfus 19. yüzyıla gelindiğinde sadece birkaç milyona düşmüştü. Yaklaşık %80-90'ı yok olmuştu. Hayatta kalanlar batıya sürüldü, toprakları ellerinden alındı. Bu sırada Afrika'dan yaklaşık 12 milyon insan zorla gemilere bindirilerek Amerika'ya getirildi. Atlantik köle ticareti tarihin en büyük insanlık suçlarından biriydi. Zincire vurulan Afrikalılar tütün, pamuk ve şeker kamışı tarlalarında, madenlerde ve evlerde çalıştırıldı. Siyahiler insan değil mal olarak görüldü. Evlenme hakları yoktu. Çocukları doğar doğmaz köle sayılıyordu. Onların alın teri beyaz yerleşimcilerin zenginliğine dönüşmüştü. 1607'de İngilizler Virginia'da Jamestown'u kurarak Kuzey Amerika'daki ilk kalıcı koloniyi oluşturdular. Bu büyük bir dalganın sadece başlangıcıydı. 17. yüzyıl boyunca doğu kıyısında 13 İngiliz kolonisi kuruldu. Başlarda yerli halklarla ticaret ve ittifaklar olsa da koloniler büyüdükçe toprak hırsı öne geçti. Yerliler ya sahte anlaşmalarla kandırıldı ya da zorla sürüldüler. Direnenler 1675-1676'daki Kral Philip Savaşı'nda katliamlarla karşılaştı. 1700'lerin ortasında koloniler ekonomik olarak güçlenmişti. Tütün, pamuk ve kereste ihracatı artarken İngiltere'de o zamanlar 7 yıl savaşlarını kazanmıştı. Kazanmış olsa da ekonomik olarak çok zor durumdaydı. Bu krizi aşmak için Amerikan kolonilerine ağır vergiler getirdi. 1764'te şeker anlaşması, 1765'te damga vergisi. Koloniciler temsilsiz vergilendirme olmaz diyerek isyan ettiler. 1773'teki Boston Tea Party bu öfkenin sembolü olmuştu. Koloniciler İngiliz çay gemilerini basıp çayları denize döktüler. İngiltere'nin sert tepkisi gerilimi savaşa taşıdı. 1775'te Amerikan Bağımsızlık Savaşı başlamıştı. 13 koloni dönemin en güçlü imparatorluğuna karşı silahlandı. 1776'da Thomas Jefferson'ın kaleme aldığı bağımsızlık ilanı yayımlanmıştı. Tüm insanlar eşit yaratılmıştır sözü özgürlük idealini yüceltti. Ancak kölelik ve yerli halkların dışlanması bu idealle çelişiyordu. Savaş çok zorluydu. İngiliz ordusu disiplinli ve güçlüydü. Ancak koloniciler yerel coğrafyayı çok iyi biliyor ve gerilla taktikleri kullanıyorlardı. 1778'de Fransa'nın desteği savaşın seyrini tamamen değiştirdi. Fransız donanması ve maddi yardımları kolonilere nefes aldırdı. 1781'de Yorktown Savaşı'nda İngilizler büyük bir yenilgi aldı. 1783'te Paris Anlaşması ile İngiltere kolonilerin bağımsızlığını tanımak zorunda kaldı. 1787'de anayasa kabul edildi, federal sistem ve başkanlık modeli kurulmuştu. Ve işte Amerika doğmuştu. 1789'da George Washington ilk başkan olarak göreve başladı. Ancak Amerika genç ve kırılgan bir devletti. Herkes için özgürlük vaadi kadınları, siyahileri ve yerlileri kapsamıyordu. Oy hakkı sadece mülk sahibi beyaz erkeklere tanınmıştı. Bu eksik adalet ileride sosyal hareketlerin tohumunu ekecekti. Bağımsız Amerika gözünü batıya çevirdi. 1803'te Louisiana satın alımı ile Fransa'dan Mississippi Nehri'nin batısındaki devasa topraklar satın alınmıştı. Ülke neredeyse 2 katına çıktı. 1819'da İspanya'dan Florida alındı. Ancak bu genişleme yerli halk için tamamen felaketti. 1830'da Kızılderilileri zorunlu göç ettirme yasası yerlilerin doğudan batıya zorla göç ettirilmesiyle yasallaşmıştı. Cherokee halkının 1838-1839'daki gözyaşı yolu bu trajedinin en çarpıcı örneğiydi. Yaklaşık 16.000 Cherokee kışın ortasında Oklahoma'ya sürüldü. Yolda 4.000'den fazlası soğuk, açlık ve hastalıktan ölmüştü. Bu dönemde Manifest Destiny ideolojisi ortaya çıktı. Bu inanç Amerika'nın Atlantik'ten Pasifik'e kadar yayılmasının Tanrı tarafından belirlenmiş bir hak olduğunu savunuyordu. 1846-1848'de Meksika-Amerika Savaşı bu ideolojinin bir yansımasıydı. Amerika, Teksas, Kaliforniya ve Güneybatı bölgelerini ele geçirmişti. Beyaz yerleşimciler zenginleşirken yerli halklar silindi. Siyahiler ise hala zincirdeydi. Amerika büyürken iç çatlakları da derinleşiyordu. Kuzey, sanayi ve göçmen işçilere
geleneklere dayanırken Güney ise köle emeğiyle tarım ekonomisini sürdürüyordu. Kuzey köleliği ahlaki ve ekonomik olarak sorgularken Güney ekonomisinin çökeceğinden korkuyordu. 1860'da Abraham Lincoln'un başkan seçilmesi Güney'i paniğe sürükledi. 1861'de Güney eyaletleri Amerika'dan ayrılmak istedi ve bir iç savaş başladı. 4 yıl süren savaş 600 binden fazla insanın ölümüne yol açtı. 1863'te Lincoln'un köleliği kaldırma bildirisi köleleri sembolik olarak özgürleştirmişti. 1865'te Kuzey'in zaferiyle kölelik 13. Anayasa değişikliği ile resmen kaldırıldı. Ancak özgürlük kağıt üzerindeydi. Jim Crow yasaları siyahları ayrımcı bir sistemle bastırıyordu. Ayrı okullar, ayrı tuvaletler, ayrı otobüsler. Amerika'da o dönem ne ararsan vardı. İç savaş sonrası Amerika sanayi devrimiyle patlama yaptı. Demir yolları, çelik fabrikaları, kömür madenleri ve petrol şirketleri kuruldu. Rockefeller, Andrew Carnegie, Henry Ford gibi isimler Amerika'da bir devrim yaratmıştı. Ford'un seri üretim bandı otomobili sıradan insanlara ulaştırarak tüketim kültürünü başlatmıştı. Avrupa'dan milyonlarca göçmen Ellis Adası üzerinden New York'a geliyordu. New York 1890'lara gelindiğinde İrlandalılar, İtalyanlar ve Yahudilerle doluydu. Ancak Amerikan rüyası çoğu için fabrika dumanı, kötü konutlar ve düşük ücretlerdi. 1898'e gelindiğinde İspanya-Amerika Savaşı vardı. Amerika, USS Maine gemisinin Havana limanında patlamasını savaş bahanesi yapmıştı. Bu patlamanın nedeni hala tartışmalı olsa da Yellow Press bu olayı abartarak kamuoyunda İspanya'ya karşı öfkeyi körüklemişti. Amerika bu savaşı Küba ve Filipinler'deki İspanyol egemenliğini kırmak ve kendi etkisini Pasifik'e yaymak için fırsat olarak görüyordu. Savaş sonunda Küba, Filipinler ve Guam Amerika'ya geçti. Bu Amerika'nın küresel emperyalizme ilk adımıydı. Bu dönemde işçi hareketleri ve grevler artmıştı. 1911'deki Triangle Shirtwaist fabrika yangını işçi güvenliği için dönüm noktası oldu. Bilim ve teknolojideki atılımlar da hızlanıyordu. Thomas Edison'un ampulü, Wright kardeşlerin uçağı ve telefonun yaygınlaşması Amerika'yı yeniliklerin merkezi yapıyordu. 1914'te başlayan 1. Dünya Savaşı Avrupa'yı sarsarken Amerika başlangıçta tarafsız kalmıştı. Ancak 1917'de Alman denizaltılıların Amerikan gemilerine saldırması ve Zimmermann telgrafı yani Amerika'ya karşı Almanya'nın Meksika'ya ittifak önerdiği mesajın ortaya çıkması Amerika'yı savaşa sokmuştu. Amerika'nın askeri ve ekonomik gücü 1918'de savaşın sona ermesinde önemli bir rol oynadı. Savaş sonrası Versay Anlaşması'nda Amerika küresel bir aktör olarak tanındı ancak içe kapanmacı politikalarla uluslararası liderlikten bir süre uzak duracaktı. 1920'ler Amerika'nın ekonomik ve kültürel patlama yaşadığı bir dönemdi. Kükreyen 20'ler adı verilen bu dönem tüketim ekonomisinin, araba üretiminin, reklamcılığın ve radyo yayıncılığının yükseldiği bir çağdı. Kadınlar daha da özgürleşti. Harlem'de caz müziği kültürel bir devrim yarattı. Sinema ve edebiyat yeni bir çağ başlattı. Borsadaki iyimserlik zenginlik hayallerini körüklüyordu. 1920'de kadınlara oy hakkı tanınması sosyal dönüşümün bir başka adımıydı. Ancak bu coşku 1929'da Wall Street borsasının çöküşüyle sona erecekti. Büyük buhran başladı, milyonlarca insan işsiz kaldı, bankalar battı, fabrikalar kapandı. Bu kriz sadece Amerika'yı değil tüm dünyayı sarsmıştı. Amerika 1941'e kadar 2. Dünya Savaşı'nın dışında kaldı. Ancak Japonya'nın Pearl Harbor saldırısı Amerika'yı savaşa sokmuştu. 1945'te Almanya ve Japonya yenildi. Amerika, Hiroşima ve Nagasaki'ye nükleer silah kullanan ilk ve tek ülke olarak dünya sahnesine süper güç olarak çıkmıştı. Savaş sonrası Marshall Planı ile Avrupa'yı ayağa kaldırdı, NATO'yu kurdu ve 1945'te Birleşmiş Milletler'in kurucu üyelerinden biri oldu. Dünya artık iki kutupluydu. Amerika ve Sovyetler Birliği arasında Soğuk Savaş başladı. Soğuk Savaş doğrudan çatışma olmadan vekalet savaşları, casusluk, propaganda ve nükleer gerilimlerle geçiyordu. 1950-1953'teki Kore Savaşı ve 1965-1975'teki Vietnam Savaşı bu dönemin simgeleriydi. 1962'de yaşanan Küba füze krizi dünyayı nükleer felaketin eşiğine getirdi. Sovyetler Birliği Küba'ya nükleer füzeler yerleştirmeye başlayınca Amerikan Başkanı John Kennedy donanmasını göndererek Küba'yı abluka altına aldı. 13 gün süren bu gerilim dünyanın nefesini tuttuğu bir andı. Yanlış bir hamle küresel bir felakete yol açabilirdi. Sonunda Sovyetler geri adım attı. Amerika da buna karşılık Türkiye'deki füzelerini kaldırdı. Bu kriz iki süper gücün
gücünün hassas dengesini gözler önüne seriyordu. Aynı yıllarda NASA Sovyetlerle uzay yarışına girdi. 1969'da Neil Armstrong'un Ay'a ayak basması Amerika'nın bu yarışta zirveye çıktığını gösteriyordu. 1970'ler ve 80'ler Amerika'nın hem iç hem de dış zorluklarla karşılaştığı bir dönemdi. 1974'te Watergate yolsuzluk ve casusluk skandalı Başkan Richard Nixon'ın istifasına yol açmıştı. 1979'daki İran devrimi ve rehine krizi Orta Doğu'daki etkisini zayıflattı. 1991'deki Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle Amerika tek süper güç olmuştu. Kapitalizm galip gelmişti ancak bu zafer kalıcı olmayacaktı. Tabii ki Amerika deyip de petrol dememek pek mümkün değil. Amerika'nın süper güç oluşunda petrol çok kritik bir rol oynadı. 20. yüzyıl başında Teksas ve Oklahoma'daki rezervlerle dünyanın en büyük petrol üreticisi olan Amerika, 2. Dünya Savaşı sonrasında artan taleple Orta Doğu'ya bağımlı hale gelmişti. 1973 petrol krizi bu kırılganlığı ortaya koyunca Amerika enerji güvenliğini ulusal öncelik yapmıştı. Demokrasi götürme söylemiyle 1991 Körfez Savaşı ve 2003 Irak Savaşı gibi müdahalelerle Orta Doğu'nun petrol kaynaklarını ve jeopolitik dengesini kontrol etmeyi hedefledi. Ancak bu savaşlar istikrarsızlık ve kaos ortamı yaratmıştı. Amerikan şirketleri ise petrol sözleşmelerinden çok büyük karlar elde etti. 2001'de El-Kaide'nin İkiz Kulelere yaptığı saldırı dünya siyasetini tamamen değiştirdi. Amerika önce Afganistan'ı sonra 2003'te Irak'ı işgal etti. Ancak bu savaşlar uzun, pahalı ve yıpratıcı olmuştu. Orta Doğu'da istikrar sağlanamadı, aksine kaos derinleşti. Aynı dönemde gelir eşitsizliği Amerika'da büyüyecekti. 2008'de Amerika büyük bir ekonomik krizle sarsıldı. Wall Street'te mortgage balonu patladı, bankalar battı, işsizlik %10'a fırladı. Milyonlar evlerini kaybetti. Bush yönetimi acilen 700 milyar dolarlık kurtarma paketiyle bankaları ayakta tuttu. Obama 787 milyar dolarlık canlandırma planıyla ekonomiyi yavaş yavaş düzeltmişti. 2014'te işsizlik %6 seviyelerine gelmişti. Silikon Vadisi'nde Amazon, Google, Apple gibi devler yükseliyordu. Ancak toparlanma eşit olmadı. Zenginler hızla güçlenirken orta sınıf borç ve eşitsizlik yüküyle boğuşuyordu. Bu öfke 2011'de Occupy Wall Street hareketini doğurdu. New York'ta binlerce kişi ekonomik adaletsizliği ve zenginlerin %1'lik elit kesiminin hakimiyetini protesto ediyordu. Trump yönetimi vergi indirimleri ve Çin'le ticaret savaşıyla gelmişti. Ancak 2020'deki pandemi her şeyi alt üst etti. 40 milyon işsiz, ırkçılık protestoları ve kongre baskını ülkeyi derinden sarsmıştı. Biden altyapı, yeşil enerji ve teknolojiye yatırım yaptı ancak enflasyon halkı çok zorluyordu. 2025'te Amerika hala dünyanın en büyük ekonomisi. Yaklaşık 25 trilyon dolar kadar. Ordusu ve teknolojisiyle gerçekten bir lider. Ancak Çin'in yapay zeka ve 5G atılımları, Rusya'nın Ukrayna'daki hamleleri ve Hindistan'ın yükselişi tek kutuplu dünyayı neredeyse bitiriyor. İçerideki kutuplaşma, kültürel çatışmalar ve eşitsizlik devam ediyor. Amerika güçlü ama artık rakipsiz değil. Yeni bir dünya düzeni mi doğuyor yoksa liderliğini sürdürecek mi? Bunu zaman gösterecek. Videonun sonunda yine teşekkür ederek bitirmek istiyorum. Beğenilerinizi eksik etmediğiniz ve abone olduğunuz için var olun dostlar.